Selamlar dostlar, ben Yusuf Arslan. Güncel bir içerikle birlikteyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye, insansız hava aracı teknolojisi denince akla gelen ilk isimlerden değil mi? Savaşların kaderini değiştiren, o meşhur SİHA'ları üreten ülke. Peki nasıl oluyor da böylesine güçlü bir ülke bir hafta boyunca kendi hava sahasında tam olarak neyin uçtuğundan habersiz kalabiliyor? İşte bu gerçekten ilginç bir paradoks. Şimdi gelin madalyonun bir yüzüne bakalım. Türkiye'nin bu alanda nasıl küresel bir dev haline geldiğine. Artık adı resmen en ileri hava teknolojisiyle birlikte anılıyor. Kimler mi alıyor bu SİHA'ları? Liste gerçekten inanılmaz. Bakın, Ukrayna'dan tutun bir NATO müttefiki olan Polonya'ya, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan, Etiyopya, Nijerya, yani Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'ya kelimenin tam anlamıyla onlarca ülke bu teknoloji için sırada bekliyor. Hal böyle olunca ortaya nasıl bir imaj çıkıyor? Aşılamaz bir kale. Göklerinin mutlak hakimi bir ülke. Hatta kendi hava savunma sistemlerine çelik kubbe diyorlar. Bu isim bile tek başına çok şey anlatıyor. Ama işte tam bu noktada o aşılamaz denen kalede beklenmedik çatlaklar beliriyor ve ortaya inanılmaz derecede rahatsız edici bir soru çıkıyor. Nasıl olur da bir hafta gibi kısacık bir sürede ülkenin ta derinliklerine sızmış 3 tane kimliği belirsiz İHA düşer? Peki o hafta tam olarak ne oldu? Gelin şu zaman çizelgesine bir bakalım çünkü her şey çok hızlı gelişti. Bakın, ilk gün Ankara üzerinde bir F-16 bir İHA düşürüyor. 4. güne geldiğimizde Kocaeli'deki köylüler 3 gün önce düşmüş bir enkaz buluyorlar. 6. gün ise bu kez Balıkesir'de 3. bir enkaz haberi geliyor. Bir hafta, 3 olay. Ve işin en tuhaf, en can alıcı noktası da bu zaten. Milyon dolarlık o yüksek teknolojili radarlar değil, bu İHA'ları bulanlar bildiğiniz köylüler oldu. Yani tarlasında, bahçesinde çalışan sıradan insanlar. Enkazlardan birini bulan Kocaeli'deki bir vatandaşın sözleri durumu çok net özetliyor aslında. Diyor ki, bir vırvır sesi geldi, yanına gitmeye korktum, kimseye söylemedim, cuma günü muhtara söyledim. Düşünsenize, bir yanda son teknoloji bir tehdit, diğer yanda sağdaki bu kafa karışıklığı ve hatta korku. Şimdi olayların detaylarına inince durum daha da ciddileşiyor. Mesela ilk olay, Ankara. F-16'nın düşürdüğü o İHA öyle rastgele bir yerde uçmuyordu. Başkentin en kritik enerji damarlarından biri olan Mavi Akım doğalgaz boru hattının çok yakınındaydı. Gelelim ikinci olaya, Kocaeli'ye. Orada bulunan enkazın konumu daha da endişe verici. Nerede bulunuyor biliyor musunuz? Türk donanmasının adeta kalbi sayılan Gölcük Donanma Komutanlığı'na sadece 30 kilometre uzaklıkta. Ve son olarak 3. enkaz Balıkesir'de. Bu da Ege Denizi'ni koruyan çok önemli hava kuvvetleri üslerinin yakınına düşüyor. Yani artık ortada rahatsız edici bir desen var, tesadüf demek biraz zorlaşıyor. Peki kimdi bu davetsiz misafirler? İşte elimizdeki bilgiler bu şekilde. Ankara'dakinin bir şahit olduğu düşünülüyor, yani keşif veya saldırı amaçlı olabilir. Ama Kocaeli ve Balıkesir'dekiler net. Biri Rus yapımı Orlan 10, diğeri yine Rus yapımı Merlin VR. Bu ikisinin görevi çok açık, keşif yapmak, istihbarat toplamak. Bu da bizi asıl soruya getiriyor. Yani bunlar tesadüfen yolunu kaybetmiş İHA'lar mıydı, yoksa birileri bilinçli olarak Türkiye'nin en hassas, en stratejik noktalarının bir haritasını mı çıkarıyordu? Tam bu noktada güvenlik uzmanı Mete Yarar gibi isimler çok daha akıl almaz, çok daha şok edici bir ihtimali gündeme getirdi. Soru şuydu, ya bu İHA'lar Türkiye içinden fırlatıldıysa? Peki bu teori kulağa ne kadar mantıklı geliyor? Aslında aldatıcı derecede basit bir mantığı var. Bakın, böyle bir keşif İHA'sını havalandırmak için büyük bir hava üssüne falan ihtiyacınız yok. Küçücük, taşınabilir bir rampa kuruyorsunuz, İHA'yı üzerine koyuyorsunuz ve roketi ateşliyorsunuz. Bu kadar basit. Ve bu sadece bir teoride değil, daha önce denenmiş, kanıtlanmış bir taktik. Ukrayna'yı düşünün. Rusya'nın ta 2000 kilometre içindeki hava üslerini nasıl vurdular? Aynen bu yöntemle. Bir kamyonun arkasından fırlattıkları İHA'larla. İşte bu gördüğümüz şey askeri uzmanların hibrit savaş dediği şeyin ta kendisi. Nedir bu? Ortada resmi bir savaş ilanı yok, amaç rakibin savunmasını test etmek, veri toplamak ve tabii ki psikolojik bir baskı yaratmak. Yani savaşın kuralları adeta yeniden yazılıyor. Ve şunu da anlamak lazım. Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil.
Bu bütün dünyanın başındaki bir dert. Neden? Çünkü bu küçük İHA'ları tespit etmek inanılmaz zor. Kompozit malzemeden yapılıyorlar, radara yakalanmıyorlar, çok alçaktan uçuyorlar, radar kapsam alanının altından süzülüyorlar, sesleri çok az ve en önemlisi az önce gördüğümüz gibi neredeyse her yerden fırlatılabiliyorlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atın. Peki, tüm bunlardan sonra elimizde ne var? Aslında birbiriyle tamamen zıt iki teori var. Bir tarafta bu utanç verici bir güvenlik zafiyeti diyenler var. Yani çelik kubbenin ciddi kör noktaları ortaya çıktı, hükümet hazırlıksız yakalandı diyorlar. Diğer tarafta ise hayır, bu hesaplı bir stratejik sessizlik diyenler var. Onlara göre Türkiye aslında bu İHA'ları tespit etti. Ama tüm savunma yeteneklerini açık etmemek için sessiz kaldı. Hatta şimdi o ele geçirilen İHA'ları tersine mühendislikle inceliyor. Peki sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Yorumlara yazın lütfen. Sonuçta bu gizem hala tam olarak çözülebilmiş değil. Ve bu bizi şu son soruyla baş başa bırakıyor. Yaşananlar Türkiye'nin o meşhur çelik kubbesindeki geçici, düzeltilebilir bir kusur muydu? Yoksa hepimizi bekleyen o görünmez savaşların geleceğine dair ürkütücü bir ilk bakış mıydı? Bu soru, sanırım 21. yüzyılda güvenlik kelimesinin ne anlama geldiğini hepimize yeniden sorgulatıyor. Her çarşamba ve her cumartesi gecesi yepyeni bir içerikle burada olacağım. Takipte kalın lütfen. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.